Herkese merhaba. Bugün size retrograd CTO işlemi sırasında karşılaştığımız bir sorunu ve buradan çıkarttığımız ders niteliğinde bir noktayı paylaşmak istiyoruz. Bu olguyu Ordu Üniversitesi'nde değerli meslektaşım Seçkin Dereli ile beraber yaptık. Ona da bu işlemdeki desteği için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir sağ korner CT olgusu, retrograd CT olgusunun detaylarından çok bahsetmeyeceğim. Ama çok dominant, güzel bir sağ korner arter var. Posterior lateral iyi gelişmiş bir dalı var. Ve sol oblik projeksiyonda retrograddan doluşta CTO segmentimizin distalde bir bifurkasyona çıktığını görüyoruz. Bu durumda tabii antegrad olarak lezyonu geçseniz bile eğer teliniz lümene bifurkasyon distalinden dönüş yaparsa bu durumda yan dal kaybına yol açma ihtimali var. Bu tip olgularda o yüzden retrograd yaklaşım ayrıca bir avantaja sahip. Ancak yine de tabii bifurkasyon hemen öncesinde bir intimal geçiş şansı yine de olabilir diye antegrad deneme yaptık biz de bir süre. Mamba Flex mikrokateter bir çapa balonu desteğinde önce fighter, sonra pilot ve judo 6 tellerle antegrat olarak lezyonu geçmeye çalıştık. Ancak muvaffak olamadık. Hep telimiz subintimal ilerledi ve bifurkasyon listelinde de bir reentry olsun istemedik işin doğrusu. Bu noktadan sonra retrograda döndük. Şimdi retrograd için baktığımızda güzel bir epikardiyal koroner gördük şurada. Epikardiyal bir geçiş. Sirkumfleks arterden gelen. Bunu tip enjeksiyonda da teyit ettik. Tip enjeksiyonda hem bu dalın ikiye ayrılarak iki dalının da sanki posterolateral artere doğru ilerleyebildiğini gördük ve biz bu dalı öncelikle denemeyi düşündük. Samurai RC tel ile bu epikardiyal arterden geçiş denedik. Ardından siyon bilek denedik. Ancak her ikisiyle de bu epikardiyal kolateralden sağ koronere ulaşmayı başaramadık. Bu noktada septal arterlerden de yine çok iyi bir geçiş görmesek de belki sörf yaparak belki de tip enjeksiyonla görebileceğimiz güzel bir al olabileceğini düşünerek septal arterleri taradık. Orta septal arterlerden yaptığımız tip enjeksiyonla güzel bir geçiş olduğunu gördük. Ve buradan da Samurai RC tel ile sağ koronere çok da zorlanmadan ulaşma şansımız oldu. Burada Samurai RC telin sağ koronere ulaşımını görüyorsunuz. Sonrasında mikrokateterimizi sağ koroner artere ilerlettik ve oradan yaptığımız tip enjeksiyonda da distaldeki bifurkasyonu daha iyi görme şansımız oldu. Mikrokateterimiz eşliğinde retrograd olarak CTO segmentini judo 6 tel ile geçme şansımız oldu. Telimiz ancak antegrad guiding kateterin içerisine doğrudan ulaştırmayı başaramadık. Bazı manipülasyonlarla bunu denesek de telimiz aortaya çıktı ve proksimalde çok uzun bir açık lümenimiz olmadığı için bu teli tekrar geri çekip antegrad guiding kateterin içerisine girme sırasında başarısızlığa uğrama şansımızı göze almamak için telimizi aortaya ittikten sonra mikrokateterimizi de aortaya doğru retrograd olarak çıkarttık. Şurada görüyorsunuz. Telimiz aortada, mikrokateterimiz de retrograd olarak aortaya doğru ilerliyor. Şimdi tabii aortaya çıkmış ama antegrad guiding kateter içerisine ulaştıramadığımız bir telimiz var ve mikrokateterimiz var. Bu mikrokateterin içerisinden artık eksternalizasyon teli dediğimiz uzun teller kullanarak aortaya çıkacağız. Aortaya çıktıktan sonra antegrad guiding içerisinden
ilettiğimiz bir sinyalle bu retrograd telimizi tutacağız ve antegrad guiding içerisine alacağız. Normalde CTO tellerinin ucunu sinirlemiyoruz. Çünkü bu tellerin ucunu deforme ettikten sonra sistemden çıkartamama ihtimalimiz var. O yüzden eksternalizasyon amacıyla kullandığımız özel teller var ki bunların en prototipi örneği Asahi'nin RG3 teli. Gövdesi ince olduğu için uzun bir sistem içerisinde itilebilme kabiliyetine sahip olan bu teller genellikle retrograd CTO işlemlerinde vazgeçilmez teller olarak görülüyor. Ancak bazı durumlarda alternatif olarak kullanılabilen bir tel de rota teli. Rota teli gövdesi 0,09 inç olduğu için bu da itilebilme kabiliyetine sahip ve eğer elinizin altında RG3 yoksa bunu da kullanabiliyorsunuz. Ben de daha önceden 2 vakada RG3 olmadığı için rota teli kullanmıştım. Bu 2 vakada da antegrad guiding kateter içerisinde doğrudan ulaşmıştım. Bir sinir kullanma ihtiyacım olmamıştı. Bu olguda ise retrograd geldiğimiz rota telini sinirlemem gerekiyordu ve bu aşamada bir sorunla karşılaştık. Şimdi burada gördüğünüz şekil aslında ikinci rota telimize ait. Bu birinci işlem değil. Bu sorun yaşadıktan sonraki görüntü. Maalesef elimizde o sorunun görüntüleri yok ama ben size buradan anlatmaya çalışacağım. Mikrokateterimizi aortaya ilerletmiştik. Bunun içerisinden ilettiğimiz bir rota teli vardı. Rota telini sinirle tuttuktan sonra hafif bir traksiyondan hemen sonra birdenbire sistemin boşaldığını gördük. İlk önce anlam veremedik ama bir baktık rota telimizin radyo opak kısmı en altta şu şekilde duruyordu. Bunun buraya nasıl geldiğini de anlayamadık. Yani aslında tuttuğumuzu görmüştük rota telini. Ama birdenbire ucu buraya sanki embolize olmuş gibi bir görüntü oldu. Ve burada sabitlendi de tel. Ve antegrad guiding kateterimizle mikrokateter arasında da bir ilişki göremez olduk. Yani bir devamlılık yoktu. Biraz düşündükten sonra biz rota telimizin uç kısmının kopup buraya embolize olduğunu anladık. Tabii geri kalan rota telinde bir radyo opak kısmında olmadığı için teli de göremiyoruz. Bu da bizim için güvenilir bir durum değildi. Bunun üzerine hemen o radyo opak kısmı kaybolmuş olan rota telimizi sistemden çıkarttık ve yeni bir rota teli ilerlettik sisteme. Bu kopmuş olan rota telinin radyo opak kısmını da bir sinirle yakaladık ve çıkarttık. İkinci rota telimizi ise çok daha yumuşak bir şekilde burada gördüğünüz sistem yakaladıktan sonra eksternalizasyonumuzu başardık. Peki sorunumuza yol açan şey neydi? Şimdi rota teli evet gövdesi 0,09 inç olduğu için böyle bir sistem içerisinde itilebilme kabiliyetine sahip. Ancak rota telinin en uç kısmı 0,14 inç ve bu 0,14 inç ile 0,09 inçlik telin birleşme yeri ise 0,05 inç. Çok ince olduğu bir alan var ve burası birleşim noktası iki yapının ve çok zayıf bir nokta. İşte şurası burada. Biz sinirle telimizin uç kısmını tutunca buradan çektiğimiz anda maalesef şu bölgeden bir kopma oldu. Kopma olunca da bu kısım embolize oldu ve biz bu kısmı da göremedik zaten. Rota teli bir eksternalizasyon amacıyla kullanılabilse de sinirle yakalayıp çekmek konusunda çok güvenli olmayabilir diye düşünüyoruz. RG3 teli Asahi'nin bu amaçla kullanılan böyle bir sıkıntıya sahip değil. Gövdesi 0,10 inç ve bunun devamlılığında da zayıf olduğu bir nokta yok. Böylece eğer sinirlemeniz gereken bir eksternalizasyona ihtiyacınız varsa rota telini mümkünse kullanmamak, kullanıyorsanız da çok kibar olmanız gerekmekte. Vakamızın devamında başarılı bir eksternalizasyon ve
dilatasyonlardan sonra stentleme aşamasına gidiyor. Stentleri de görüyorsunuz. Stentledikten sonra da güzel bir antegrat akım ve güvenli bir sol sistemi de gördükten sonra işlemimizi sonlandırdık. Teşekkür ediyorum. Eksternalizasyonda rotatilinin kullanımı ile ilgili biz literatürde böyle bir tavsiye görmediğimiz için bu vakayı sizlerle paylaşmak istedik. Bir sonraki vakada tekrar buluşmak üzere.